Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir sütlü tatlı tarifiyle geldim. İpeksi kremasıyla lezzeti şahane bir tatlı. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında detaylı bir şekilde belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videomun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Lafı daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Uygun bir tencereye 1 litre sütü alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave edelim. Bu arada kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 mililitre. Bir adet yumurtanın sarısını ilave edelim. Yarım su bardağı un ve yarım su bardağından biraz fazla nişastayı ekleyerek karıştıralım. Ben buğday nişastası kullandım. Elinizde mısır nişastası varsa onu da kullanabilirsiniz. Karışım tamamen homojen bir hale gelinceye kadar güzelce karıştıralım. Sonrasında ocağa alacağız. Bu arada bilerek daha büyük bir tencerede hazırladım ben kremamı. Çünkü kremamız soğuduktan sonra içerisine kedi dili ekleyerek karıştıracağız. Bunun için büyük bir tencerede hazırlamanızı öneririm. Karışım homojen hale geldikten sonra ocağa aldım ve sürekli karıştırarak pişirdim. Kıvamı bu şekilde oluyor. Ardından içerisine bir paket vanilyayı ilave ederek tekrar karıştırdım. Karışımımızı bu aşamadan sonra soğumaya bırakacağız. Çırpıcı teli çıkartacağız içerisinden. Kremamız sıcakken hiç ılık hale gelmesini beklemeden belirttiğim gibi çırpıcı teli içerisinden çıkartalım. Dilerseniz streç filmle ya da benim gibi buzdolabı poşetini kenarından bölerek geniş bir şekilde üzerine geçirebilirsiniz. Burada önemli olan kremanın hiçbir şekilde havayla temas etmemesi. Kremanın üzerine tamamen geçecek şekilde kenarlarından hava almayacak şekilde buzdolabı poşetini yerleştirdim. Buzdolabı poşetini yerleştirmek bana göre streç filme göre daha kolay oluyor. Sonrasında soğumaya bıraktım. Oda sıcaklığına geldikten sonra 1 saat kadar da buzdolabında dinlendirdim. Tamamen soğudu. Üzerine bir paket yani 75 gram krem şantiyi ekledim ve yarım su bardağı süt ekledim. Sonrasında mikser yardımıyla karışımın kıvamı ipeksi bir hal alıncaya kadar birkaç dakika boyunca güzelce çırpalım. Krem şanti ve sütün etkisiyle birlikte kremanın kıvamı gerçekten muazzam oluyor. Çırpmaya devam ettikçe kremanın kıvamının güzelleştiğini göreceksiniz sizler de. Bu kremayı birçok tatlıda kullanabilirsiniz. Her türlü tatlıda kullanabileceğiniz bir tatlı. Dediğim gibi tam ölçülü ve kıvamı harika. Bisküvili pastalarda da kullanabilirsiniz. Kekli hazırladığınız pastalarda da kullanabilirsiniz, borcam pastalarında. Birkaç dakika boyunca kremamı çırptım mikserle ve kıvamı bu şekilde. İpeksi harika görünüyor gerçekten. Şöyle bir spatula ile toparladım kremamı. Sonrasında kremanın içerisine eklemek üzere bir tabağa 24 adet kedi dili bisküviyi hazırladım. Dilerseniz bıçakla da bölebilirsiniz. Benim için bu şekilde daha pratik oluyor. Elimle 4-5 parçaya böldüm kedi dili bisküvileri. Bisküvileri hiçbir şekilde ıslatmamıza gerek yok. Kremayla bir bütün haline geldiklerinde zaten yumuşayacaklar. Krema soğuk olsa da kedi dili bisküvi kolay yumuşayan bir yapıda. Onun için karıştırdıktan sonra ve dinlendikten sonra aynı bir kek gibi oluyor. Yumuşacık oluyor. Hiçbir şüpheniz olmasın. Bu ikili paketlerden satılıyor kedi dili bisküvileri genelde biliyorsunuz. O 2 paketi de kullandım. 24'lüydü benim aldığım. 24'ünü de kullandım. Böyle yuvarlak büyük boy borcamı içine ıslattım. Islattıktan sonra içerisine hiç su bırakmadım. Nemli halde hazırladığım karışımı borcama aldım. Bu boyuttaki borcama tam olarak ideal oluyor. Dilerseniz kare borcamda da hazırlayabilirsiniz. Daha güzel, daha muazzam bir şekilde yerleştirmek için ben kaşıkla dağıttım. Biraz bastırdım ki aralarda boşluklar kalmasın. Çünkü üzerine birazdan çikolata ganaj ilave edeceğim. Üzerinin düzgün olması önemli. Görüntüsü açısından daha iyi gözükecektir. Her yerini düzeltmeye çalıştıktan sonra buzdolabına tekrar kaldırdım ben. Bu sırada ganaj için
Yarım paketten biraz fazla kremayı, yani 120 mililitre kadar diyebilirim, kremayı ocağa alarak kaynama noktasına gelinceye kadar ısıttım. İçerisine 120 gram ben bitter çikolata kullandım. Dilerseniz sütlü ve bitter karışık ya da sade sütlü çikolatayla da hazırlayabilirsiniz. Çikolataları da ekledikten sonra karıştırıyorum. Krema sıcak olduğu için çikolatalar hemen eriyor zaten. Ve ganajımız da hazır oluyor. Ganajımızı da soğumaya bırakacağız. Ben daha hızlı soğuması için ayrı bir sos kabına aldım. Kıvamı harika oluyor gördüğünüz gibi. Biraz yoğun çikolatalı oluyor. Dilerseniz çikolata miktarını daha az da tutabilirsiniz. Tabi hani 100 gram kadar da kullanabilirsiniz dilerseniz. Ben biraz yoğun kıvamlı olmasını istediğim için 120 gram kullandım. 120 gram krema, 120 gram çikolata oldu. Soğuyan çikolata ganajımızı da tatlımızın üzerine ilave ediyoruz. Her yerine gelecek şekilde eşit miktarda dağıtmaya çalıştım. Bu arada çikolata ganaj yerine hazır paket toz halinde satılan çikolata soslardan hazırlayarak da ekleyebilirsiniz. Bu tarife bir paket toz çikolata sos için yanlış hatırlamıyorsam 2,5 su bardağı sütle hazırlanıyor. Onu da 2 su bardağı sütle hazırlayarak daha yoğun kıvamda olacak şekilde pişirerek soğumaya bırakabilirsiniz. Ardından benim yapmış olduğum gibi borcama ilave edebilirsiniz. Daha akışkan kıvamlı olacaktır. Ama onun da lezzeti güzel olacaktır. Ben ganajı çok sevdiğim için ganajlı yani krema ve çikolata ile hazırlamak istedim. Çikolatayı her yerine dağıttıktan sonra hemen üzerini süsledim ben. Eğer vaktiniz varsa tatlımızı buzdolabına kaldırarak birkaç saat dinlendirebilirsiniz. Bu tarz sütlü tatlılar, bisküvili, kedi dilili tatlılar dinlendikçe daha güzel oluyor biliyorsunuz. Fakat ben vaktim sınırlı olduğu için ve öncesinde biraz alt kısmı dinlenmiş olduğu için bu aşamadan sonra daha fazla bekletemedim. Dediğim gibi vaktiniz varsa siz biraz daha buzdolabında bekletin muhakkak. Lezzeti daha güzel olacaktır, kıvamı da daha güzel olacaktır. Üzerini pul çikolatayla süsledim. Fındık, fıstık, hindistan cevizi ve benzeri şeylerle de süsleyebilirsiniz. Bu şekilde kaşık pastası halinde oluyor. Zaten kaşık pastası bu, dilimleyerek servis etmiyoruz. Kaşıklarla tabağa alarak servis ediyoruz. Lezzeti de sunumu da tek kelimeyle şahane oluyor. İnanın bir defa deneyince ben sürekli yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum şahsen. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.